Ekmeğe benziyor ama ekmek değil bu. Bak parça parça. Bak küçük küçük toplar varmış gibi düşün şu şekilde. Yalnız bir şey diyeceğim. Akşam ışıklandırması çok güzel değil mi ya şuranın? Görülmesi gereken en önemli yer, en büyük yer burası. Normal görsel standart bir su şelalesi gibi duruyor aslında ama değil. Neden? Şimdi buranın havadan görüntüsünü gösteriyorum size. Gelsin. Burası Aljafira Kalesi. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Ve herkese İspanya'nın en güzel şehirlerinden birisi olan Zaragoza'dan selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Zaragoza'da soğuk, kapalı, hafif yağmur atıştıran bir sabah uyandım. Sabah şu anda saat kaç ya? Sabah şu anda saat 10 civarı. Otelden yeni çıktım. Kahvaltı etmeye gidiyorum. Şöyle bir etrafı göstereyim size çıkar çıkmaz. Şu anda Zaragoza'da kapalı bir hava var. Ama olsun, biz havaya aldırış etmeyeceğiz. Bugün çok güzel bir şehir geziyoruz arkadaşlar. Sizin de keyif alacağınızdan eminim. Bugün bu güzel şehirde neler yapacağım? Kısaca bir anlatayım. Bugün birkaç tane tarihi yer gezeceğiz. Zaragoza'nın harika bir tarihi var. Bu şehir aslında ilk başta Cesar Augusto ismiyle tam olarak bilinmese de milattan önce 20 yıllarında falan kurulduğu düşünülüyor. 2040 yıllık bir geçmişi var diyebilirim size buranın. Milattan önce 20 yılında kurulan bu şehrin adı Cesar Augusto olarak kurulmuş ilk başta. Roma İmparatorluğu'nun bir şehri olarak kurulmuş ve şehri kuran kişi de Cesar Augusto. Aynı zamanda bu şehir insanlık tarihinde Roma'nın meşhur imparatoru Cesar Augusto'nun tam ismini taşıyan tek şehir olma özelliğini de taşıyormuş o zamanlar. Daha sonra ülke Vigotlar tarafından yönetilmiş. Daha sonra Müslümanların eline geçmiş. Daha sonra yine Avrupalılar ele geçirmiş vesaire. Uzun bir tarihi var. Hepsini anlatacağım. Birkaç tane de böyle tarihi önemli yeri gezeceğiz. Onun dışında güzel yemekler yemeyi planlıyorum. İspanyol mutfağında tapas diye bir olay var. Onları göstereceğim size. Tapas barlar var. En heyecanla beklediğim şey sülnez yiyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de sülnezi balık tutmak için kullanıyoruz. Balık videolarında da gördüyseniz sülnez çok kullanıyorum. Bugün balıklar değil ben yiyeceğim. Çünkü burada gayet yaygın bir yiyecek olarak insanlar yiyor günlük hayatlarında sülnezi. Kahvaltı edeceğim yere doğru yürürken karşımda bir tane kale var. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi onun önüne gideceğim. Kalenin orada size birkaç bilgi vereceğim. Hem Zaragoza hem kaleyle ilgili. Ondan sonra kahvaltıya doğru devam edeceğiz. Evet, kalenin önüne geldim. Şimdi kahvaltıya gideceğim yerin yol üstünde olduğu için buraya uğramayı tercih ettim ilk başta. Burası Aljafira Kalesi. Doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Nasıl yazıldığını şuraya koyayım. Belki siz daha iyi telaffuz edebiliyorsunuzdur. Burası Müslümanlar tarafından, yani Emeviler tarafından 11. yüzyılda kurulmuş. Şimdi şehrin tarihine şöyle biraz daha giriş yapalım. 700 yıllarında Emeviler İber Yarımadası'na, yani İspanya ve Portekiz'in bulunduğu bu bölgeye İber Yarımadası deniyor. Bu bölgeye giriş yapıyorlar. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçiyorlar gemilerle. Hatta söylentiye göre geçtikten sonra gemileri yakıyorlar ki geri dönüş olmasın, buraya yerleşebilsinler. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Öyle bir efsane var. 700 yıllarında giriş yaptıktan sonra burada o zamanlar Vigotlar var. Emeviler Vigotları yenerek başkenti Şam'da, yani bugünkü Suriye'de bulunan Emevi Krallığı'nın valileri tarafından uzun süre buralar yönetiliyor. Ancak daha sonra Müslüman dünyasında Abbasiler kendi halifeliklerini ilan ediyorlar. Kendi halifeliklerini ilan ettikten sonra Emevileri yok ediyorlar bir bakıma. Emevilerin lideri buraya kaçıyor. O zamanlar Müslümanların elindeyken buralar Endülüs olarak geçiyor ve bu Endülüs topraklarına kaçıyor ve kendi emirliğini ilan ediyor burada. Kordoba şehrini, yanlış hatırlamıyorsam, başkenti ilan ediyor bu emirliği. Bu olaylar yaklaşık 750 yıllarında olmaya başlıyor. Bu dönemden sonra altın çağını yaşamaya başlıyorlar. Burası bilim merkezi haline geliyor. Okuma yazarlık oranı inanılmaz derecede artıyor. O zamanlar Avrupa'da Hristiyanlar, okuma yazma oranı neredeyse hiç kimsede yokken burada hemen hemen bütün nüfus okuma yazma biliyor, öyle düşünün. O zamanlar gerçekten Avrupa Müslümanları o zamanlar kıskanıyormuş dostlar. Ancak binli yıllara giriş yaparken Mısır'da Fatimiler kendi halifeliklerini de ilan ediyorlar. Ondan birkaç yıl sonra da buradaki emir, Emevilerin emiri, ya bir tek ben halife olmadım diyor herhalde. Ben de halifeliğimi ilan ediyorum arkadaş diyor. O da halifeliğini ilan ediyor. Böylece ne oluyor? Herkes halifeliğini ilan etmiş oluyor. Arkamda gördüğünüz Aljafira Kalesi de 1100 yıllarında buraya inşa ediliyor. Turlar düzenleniyor. Şu gördüğünüz ilerideki bilet gişesinden bilet alıp daha sonra içeriye girebiliyorsunuz. Ama içeride çok bir olay yok. Dışarıdan görüntüsü daha güzel açıkçası. Şu anda ne olarak kullanılıyor? Şu anda Aragonese, yani Aragon eyaletinin belediye meclisi olarak kullanılıyor diyebilirim. Aragon eyalet derken şu Aragon'dan bahsetmiyorum. Bu Aragon'dan bahsediyorum dostlar. Yüzüklerin Efendisi'ne gitmesin aklınız. Bu Zaragoza Aragon eyaletinin başkenti ve arkamda gördüğünüz kalede şu anda Aragon eyaletinin parlamentosu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Evet, ilk durağımız olan Aljafira Kalesi'ni bitirdiysek kamerayı kapatacağım. Kahvaltı edeceğim yere doğru gidiyorum. Kahvaltıda görüşürüz. Böyle bir yere geldim. Burayı bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ben de WhatsApp'tan yazmıştım açık mısınız bugün diye. Açıklarmış. Masaları falan filan bayağı hoş duruyor. Bakalım içeriye girelim. Girdim, yılbaşı ağacının yanına oturttular beni. Buraya küçük bir yılbaşı ağacı yapmışlar. Çok tatlı. İçerisinin ortamına bayıldım ya. Çok tatlı. Normalde bugün pazartesi.
çoğu yer kapalı şeyde. Şurada çok tatlıymış ya. Normalde bugün pazartesi, çoğu yer kapalı Zaragoza'da. Bu adamlar siesta yapmayı çok seviyor. Zaten siestayı bulan insanlar da bunlar, biliyorsunuz. Normal günlerde de böyle saat 2'de 3'te kapatıyorlar. Zaten 11'de açıyor. 3-4 saat çalışıyor. Sonra bir kapatıyor. 4-5 saat evine gidiyor. Yatıyor, dinleniyor, geziyor, tozuyor. Ondan sonra akşam bir daha açıyor. Böyle 8 gibi, 7 gibi tekrar açıyor. Bunu bilmiyorsanız aç kalabilirsiniz. Onların çalışma saatine göre kendinizi ayarlamak zorundasınız. Ama bütün ülke böyle yaşadığı için zaten sorun olmuyor. Çünkü herkes aynı şekilde yaşıyor. Benim masam burası. En küçük masayı bana verdiler. Galiba rezervasyonla alım yapıyorlar aynı zamanda. O içeceğim geldi. Guava içeceğim. Harika. Sahibine sordum bu bardakları nereden aldınız diye. Orada bir yandan yemek hazırlıyor. İngilizce bilmiyor, İspanyolca konuşuyor sadece. Yanındaki elemanı bize tercüme etti. Ama bunların hepsine kendisi gidip bardakları hepsi kendisi almış. Bak kendi bardağı burada. New York var, Switzerland var, Sri Lanka'ya gitmiş, Roma'ya gitmiş, Paris'e gitmiş. Bütün dünyayı gezmiş gördüğünüz gibi. Harika. Buraya böyle çok küçük, minik, tatlı bir mutfak kurmuşlar. Burada yemeklerini hazırlıyor. Orada az önce smoothie'mi yaptı bana. Burada da bak çok güzel kekler yapmışlar. Resmen böyle evdeymişim gibi hissettim şu anda. Böyle bir kafeye gelmiş gibi değil. Sanki şu anda böyle bir arkadaşımın evine gelmişim. Sanki mutfakta bana yemek hazırlanıyormuş gibime geldi. Açık mutfak konsepti çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Kısa bir beklemenin ardından siparişlerim geldi. Şimdi şöyle siparişlerimi göstereyim size. Bu guava meyvesinin suyunu sıktırdım. Burada 2 tane yumurta yaptırdım şu şekilde kendime. Harika duruyorlar, efsane duruyorlar. Çok iştah açıcı. Bir de şöyle bir tapioka diye bir şey söyledim. Ekmeğe benziyor ama ekmek değil bu. Bak parça parça, bak küçük küçük toplar varmış gibi düşün şu şekilde. Türkçesi manyok bitkisi, İngilizcesi de cassava bitkisi olarak geçiyor. Şuraya koyacağım bitkinin fotoğrafını. Böylece siz de görebilirsiniz. İçinde de avokado var, yumurta var, domates var. Ondan sonra ne ararsan var içinde. Muhtemelen çok aç olduğum için şu anda tadı bu kadar güzel geliyor ama tadı gerçekten efsane. Çok sevdim. Kadın işini biliyor. Kahvaltıyı yeterince çektik. Kahvaltıyı yapıyorum. Ondan sonra şehri gezmeye devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet dostlar, göstermek istediğim bir başka yere geldim. Bu nehrin kenarına geldim. Bu nehir Zaragoza'yı ikiye bölüyor. Bu nehrin adı Ebro Nehri. Eski Zaragoza bu tarafta kalıyor. Yeni Zaragoza da bu tarafta kalıyor. Bu gördüğünüz köprü Zaragoza'daki ilk köprü. Zaragoza'nın bu kadar gelişmesindeki en büyük sebeplerden birisi bu köprünün yapımı olarak gösteriliyor tarihte. Taş köprünün, yani Aslanlı Köprü'nün girişine geldim şimdi. Neden Aslanlı Köprü diyorlar? Çünkü böyle aslanlar koymuşlar gördüğünüz gibi buraya. Bunlar köprünün orijinalinde yok, sonradan ekleme. Bu arada şöyle bir şey kurmuşlar buraya. Burada İspanyolca yazıyor ama bak köprünün yapımı 1563 anladığım kadarıyla buraya yazmışlar. Daha sonra burayı geç, burada bir şeyler yazıyor ama şurada bir patlama var. Bak şurada askerler var. Burada bir patlama olmuş 1813 yılında. Muhtemelen bu köprüyü patlatmışlar dostlar. Artık ne tarafından patlamış bilemeyeceğim. Bu köprünün en büyük özelliklerinden bir tanesi şu manzara. Buradan Basilica de Nuestra del Pilar, Bazilika'nın en güzel manzarasının bu köprüde olduğunu söylüyorlar. Evet, gerçekten de manzara görülmeye değer. Burada da eski cami, yeni kilise. Oraya da gideceğiz birazdan. Ama önce nereye gidiyoruz? Bazilika'ya gidiyoruz. Çünkü şehirdeki görülmesi gereken en önemli yer, en büyük yer burası. Evet, Bazilika'nın önüne geldim şimdi. Burada bir tane Christmas market var. Dün akşam da uğramıştım buraya. Burada konser vardı dün akşam. İnanılmaz kalabalıktı. Onun görüntülerini de çektim. Videonun ilerleyen dakikalarında dün akşamki görüntülerini de yayınlayacağım buranın. Ama şimdi Bazilika'ya dönelim. Bazilika'nın görüntüsü bu arkadaşlar, ön tarafından. Az önce köprünün oradan görüntüsünü gördük. Muazzamdı. Buradan görüntüsü ayrı bir muazzam. Şimdi isminin sonunda, buranın ismini de şuraya ekleyelim. Del Pilar var. Del Pilar, şuradaki Del Pilar ne demek? Sütun demek dostlar. Evet, Bazilika'yı şöyle arkama doğru alıp hikayesini öyle anlatayım. Şimdi buranın kurulumu 1681 yılına dayanıyor. 1681 yılında, 17. yüzyılda yani kurulmuş. İsa'nın havarilerinden Yakup tarafından kurulmuş. Yakup bir gün Zaragoza'ya geliyor. Rüyasında Meryem Ana'yı görüyor. Meryem Ana Yakup'a bir tane sütun veriyor. Üzerinde de kendi resminin olduğu, bunu inşa et diyor. İçeriye bir tane sütun dikiyor. Sütunun üzerinde de, resmini göstereyim, şuraya resmi gelsin. Küçücük 17 santim mi 20 santim mi öyle bir şey, bir tane Meryem Ana heykeli var. Bütün bu kilise, gördüğünüz bu bazilika o sütunun etrafına yapılıyor. Bir başka hikayesi de Bazilika'nın, İspanyol İç Savaşı'nda buraya 3 tane bomba atılıyor. Bu 3 bombadan 2 tanesi Bazilika'nın direkt içine düşüyor. Bir tanesi de önüne düşüyor ve ne hikmetse Allah'ın işi diyorlar. Bilmiyorum artık. Ama bu 3 bomba da patlamıyor. 3 bomba da patlamadan olduğu gibi öyle duruyor. Hatta bu 2 bomba dün akşam girdiğimde gördüm. Duvara asmışlar. Duvarda duruyor. Bak resmini buraya koyuyorum. İçeride bu arada videoya, fotoğrafa çekmek kesinlikle yasak, her şeyi.
O yüzden internette bulabildiğim resimleri size buraya koyabiliyorum. Dün içeride ayin falan vardı, çok gezememiştim. Şimdi içeriği birazcık daha gezeceğim. Maskemi takayım, içeriye gireyim. Çıktıktan sonra size anlatırım artık içeride ilginç bir şey var mı diye. Sonra gezmeye devam ediyoruz. Ve çıktım. Evet, içeride çok ilginç bir ortam var. Söylediğim sütunun üzerinde Meryem Ana heykelini görememiştim. Bugün şimdi güvenlik gördüm. Güvenliğe sordum gösterir misin diye. Gösterdi. O kadar küçükmüş ki yani göstermese birisi mümkün değil. Göremezmişim zaten. Burası böyle dostlar. Bu basilikayı bitirdik. Tamam. Evet, şimdi size bulunduğum meydan hakkında birazcık bilgiler vereyim. Şu anda bulunduğum meydan şehrin salonu olarak geçiyor. Zaragoza'nın salonundayız yani. Meydanın tam İspanyolca adı da Plaza del Pilar. Şimdi telefonumdan baktım, yine unutmuşum. İspanyolca isimler aklımda kalmıyor yani nedense. Avrupa'daki en büyük meydanlardan bir tanesindeyiz şu anda. Ben de ilk duyduğumda inanmamıştım ama öyleymiş. Burası Avrupa'daki en büyük meydanlardan bir tanesi. Bayağı da uzuyor. Bakın o ileride, birazdan oraya gideceğiz. Eskiden cami olan, şimdi kilise olan bir yapı var. Oradan ta buraya kadar devam ediyor. Gerçekten devasa bir alan. Bu meydan üzerinde iki tane önemli şey var görmenizi istediğim. Şimdi onları göstereceğim size. Birincisinin yanına geldik bile. Bakın arkamda bir tane su şelalesi var. Normal görsel standart bir su şelalesi gibi duruyor aslında ama değil. Neden? Şimdi buranın havadan görüntüsünü gösteriyorum size. Gelsin. Evet. Nereye benziyor? Doğru tahmin ettiniz. Güney Amerika kıtasına benziyor. Burası Güney Amerika kıtasının aynısı. Evet, neyi simgeliyor? Güney Amerika kıtasının sözde diyeyim, İspanyollar tarafından keşfedilmesini simgeliyor. Ama tabii ki akıllarda tek bir soru var. Güney Amerika kıtası Avrupalılar tarafından mı keşfedildi? Onlar keşfetmeden önce kimse yaşamıyor muydu acaba orada? Şöyle diyebiliriz. Güney Amerika kıtasının işgal edilmesini simgeliyor diyebiliriz. Bilmiyorum, siz de bana katılıyor musunuz bu konuda? Ama böyle bir yer yapmışlar buraya da. Su şelalesinin hemen diğer tarafında, birkaç adım ötesinde de böyle bir dünya heykeli yapmışlar gördüğünüz gibi. Bu dünya heykelinin üzerinde bir şey eksik. Ne eksik diye sorarsanız eğer, bu heykelin üzerinde Güney Amerika kıtası eksik. Bu dünyanın üzerine Güney Amerika kıtasını koymamışlar. Güney Amerika'nın keşfedilmesini simgeleyecek bir şekilde bu meydana dikmişler. Bu iki tane yapı bu meydanda bu şekilde duruyor, sergileniyor. Ve hop, sizi Doha'ya ışınladım. Soğuk bir Zaragoza gününden rüzgarlı bir Doha gününe ışınlandık. Dostlar, videoyu editlerken fark ettim, video çok uzun olacaktı. O yüzden ikiye bölmeye karar verdim. O yüzden burada keseceğim videoyu. Videonun geri kalanını önümüz haftaya yayınlayacağım. Şu anda ben de Katar'dayım. Burası benim evim, burası da evin önü gördüğünüz yer. Önümüzde marinalar var, tekneler vesaire var. Kahvaltılık alışveriş yapmaya çıkmıştım. O sırada bu videoyu çekeyim dedim. Evet, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yine Zaragoza'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Çünkü başında ve sonunda, gerçi neresi başı neresi sonu o da tartışıldı. Şimdi başı sonu dedim ama neresi başı? Neydi? Puerto del Pilar. Pilar neydi lan? Güney Amerika'nın telaffuz edemeyeceğim. Güney Amerika'nın kolonileşmesini olmayacak. Anladınız siz. Onu temsil ediyor.